Rusya ile Avrupa arasında kılıçlar çekiliyor mu? İki tarafta niyetlerini daha net bir şekilde belirgin hale getiriyor mu? Bugünkü videomuzun konusu bu. Herkese merhabalar. Evet, Rusya ile Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Neredeyse her gün bir Avrupalı lider çıkıyor ve diyor ki Rusya ile savaş şu gün olacak, bir yıl içinde savaş olacak, 2 yıl içinde savaş olacak, bir hafta içinde olacak, bir ay içinde olacak. Evet, buna benzer açıklamalar artık bıktırma noktasına geldi. Yani bir gün Estonya bir açıklama yapıyor, bir gün İngiltere, bir gün Finlandiya. Böyle devam ediyor. Buna neredeyse alıştık, kanıksamaya da başlıyoruz. Ama enteresan gelişmeler de oluyor. Bu sefer Rusya'dan cevaplar gelmeye başladı. Ruslar da dişini bir anlamda göstermeye başladı. Son gelişme önceki gün yaşandı. Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya Devlet Bakanı Taimar Peterkop ve Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairis'i arananlar listesine aldı. Yani adi bir suçlu gibi bu 3 Baltık liderini, 2 bakan, 1 başbakan arananlar listesine aldı. Yani kazara Estonya Başbakanı Kallas böyle Rusya sınırına girecek olsa, ne bileyim uçağa düşse, arıza yapsa, inmek zorunda kalsa vesaire. Demek ki Rus yetkililer alacaklar, gözaltına götürecekler, tutuklayacaklar, yargılamaya başlayacaklar. Yani Rusya bir anlamda dişini göstermeye başladı diyebiliriz. Maria Zakharova, dışişleri temsilcisi Rusya'nın bu bilgileri paylaştı. Yine Rusya Kremlin sözcüsü de Estonya Başbakanı Kaja Kallas için Rusya düşmanlığı yapıyor, Rusya'ya karşı düşmanca eylemler içerisinde şeklinde açıklamalar yaptı. Gerçekten de sanki Estonya ile Rusya arasında bir savaş varmış gibi açıklamalar yapılıyor. Biliyorsunuz Estonya Başbakanı Kaja Kallas Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı en ateşli şekilde destekleyen siyasi figürlerden biriydi. İlginçtir, Estonya'da, Litvanya'da, Letonya'da bu 3 küçük Baltık ülkesi Ukrayna Savaşı'nda çok kuvvetli bir şekilde Ukrayna'yı desteklediler ve Rusya karşıtı bir görüntü sergilediler. Bu ülkelerin cüssesinden beklenmeyecek kadar bu ülkeler Rusya karşıtı faaliyetlerde faal görünüyorlar. Estonya, Letonya, Litvanya bunlar gerçekten küçük ülkeler nüfus olarak. Estonya 1.300.000 kadar bir nüfusa sahip, Letonya 1.880.000 gibi bir nüfusa sahip, Litvanya ise içlerinde en kalabalık olanı 2.801.000 kişilik bir nüfusa sahip. Yani bunların hepsini topladığınızda yaklaşık işte ne oluyor? 6 milyon civarı bir nüfus yapıyor. 3 devlet 6 milyon civarı bir nüfus yapıyor. Bunlar nasıl bu kadar cesaret gösterebiliyorlar? Çünkü bunlar NATO üyesi. NATO'ya üye oldular. Birinci sebep bu. İkincisi bunlar Avrupa Birliği üyesi devletler. Yani kendilerini Batı ailesinin bir parçası olarak görüyorlar. Üçüncü neden ise bunlar Rusya ile komşu. Yani Rusya ile komşu oldukları için bir sonraki hamlede yutulabileceklerini düşünüyorlar. Ve Rusya'nın da zihninde bu ülkeleri almak olduğunu düşünüyorlar. Haritayı gözünüzde canlandırırsanız şunu göreceksiniz. Estonya, Letonya ve Litvanya. Bunlar kuzeyden güneye doğru böyle birer dilim gibi diziliyorlar. Bunların doğusunda Rusya toprakları uzanıyor. Yine bunların kuzeyinde de Rusya'nın Baltık Denizi'ne açılan toprakları mevcut. Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hemen altında, güneybatısında da yine bir Rus toprağı var, Kaliningrad. Bu Kaliningrad Litvanya ile Polonya arasında yer alıyor. Ya bu Kaliningrad'la Rusya ana kıtası arasında bir bağlantı yok. Küçücük bir koridor var. Bu koridorda Litvanya-Polonya sınırı. O koridor eğer aşılabilir ise Rusya Belarus üzerinden topraklarına daha rahat ulaşmayı umuyor. Şimdi Estonya, Letonya ve Litvanya Rusya'dan çok korkuyor. Neden korkuyor? Çünkü küçükler. Rusya ile kıyaslanamayacak kadar küçükler. Bir savunma derinlikleri yok. Yani Rus ordusu tıpkı Ukrayna'ya yaptığı gibi şöyle bir hareket edecek olsa, şöyle bir silkinse ne yapmıştı? Kiev'e doğru işgal için yüzlerce tank dizilmişti.
Hatırlarsınız o ilk manzaraları Ukrayna Savaşı'nın başlangıcını 2022'de. Böyle bir şey Estonya olsa Rus tankları şöyle bir girseler hemen kendilerini denizde bulurlar. Estonya küçük bir yer. Ya bunlar bir tanesi 45 bin kilometre kare, diğeri 64 bin. İşte Litvanya'da 65 bin kilometre karelik yerler. Bizim bir vilayetimiz kadar. Bazı vilayetlerimizden küçük bunların nüfus şeyleri, yüz ölçümleri. Dolayısıyla bir savunma derinlikleri yok. Yani ne yaparlarsa yapsınlar Rusya'ya karşı savunmasılar. Bu nedenle çok kuvvetli bir şekilde NATO içerisinde Rusya karşıtlığını diri tutmaları lazım ki NATO'nun bütün dikkati buraya toplanabilsin. Bir de 2015-2020 arasında NATO Rusya'nın bu topraklara yani Baltık devletlerine saldırabileceğini hesap etti. 2017 yılında NATO güçleri Letonya'ya geldiler, yerleşmeye başladılar. Yani Letonya, Latvia, Litvanya özür dilerim, Estonya bunlar kendi güçleriyle Rusya'ya karşı direnmeyecekler. Bunların her birinde NATO bir güç oluşturmaya başladı. Mesela Litvanya'da Almanya liderliğinde bazı NATO ülkeleri asker gönderdiler ve burada bir grup oluşturuyorlar. Bunların içerisinde Belçika'sı var, Çek Cumhuriyeti var, Hollanda'sı var, Norveç'i var. Farklı gruplar var ve Almanya ilk defa olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yabancı bir toprakta kalıcı üs kuruyor. Daha önce bunun programını yapmıştık. Zırhlı birliklerini Litvanya'ya gönderiyor. Kaliningrad yakınlarına, Rus topraklarının yakınlarına gönderiyor Almanya. Yine aynı şekilde Letonya'da Kanada'nın öncülüğünde bir NATO uluslararası gücü oluşturuluyor. Estonya'da İngiltere'nin önderliğinde böyle bir güç oluşturuluyor. Yine aynı bağlam içerisinde Polonya'da da Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde yine bir NATO gücü oluşturuluyor. Yani Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya böyle aşağı doğru Rusya'nın sınırında veyahut da ne diyelim Rusya-Belarus o doğu sınırında bir duvar gibi bir NATO gücü oluşturmaya çalışılıyor. Buna ne zaman başlanmış? Ukrayna Savaşı ile başlanmadı buna. Çok daha öncesinde başlandı. Neden? Çünkü Rusya'nın saldırabileceği ve bu saldırının Baltık'ı, Doğu Avrupa'yı kapsayabileceği daha evvelden NATO tarafından hesaplanıyordu. NATO bunu hep böyle bir varsayım olarak saydı. Rusya saldıracak, biz de buraya yerleşmek zorundayız. Hep böyle kabul etti. Bundan sonrası için de planlar bu doğrultuda ilerliyor. Yani NATO geliyor, Rusya'nın dibine bir silahlardan, tanklardan, uçaklardan oluşan bir duvar oluşturuyor. Şimdi Rusya diyor ki ya sen beni diyor kuşatıyorsun. Ben de o zaman buraya asker yığarım, şunu yaparım, bunu yaparım vesaire vesaire. Nitekim Estonya istihbaratının en son raporu yayınlandı. O raporda Estonya diyor ki Rusya Baltık sınırında ve Finlandiya sınırında silahlı güçlerini 2 misline çıkarmanın hazırlıklarını yapıyor diyor. Yani buralarda üsleri var zaten doğal olarak Rusya toprakları ve buradaki asker sayısını ve diğer silah miktarını 2 misline artıracak diyor Estonya raporu. Bu noktada şu soruyu soralım. Rusya gerçekten Baltık ülkelerine saldıracak mı? Saldırmak istiyor mu? Şimdi ben bunu bilemem. Hani falcı değiliz. Saldıracak mı, saldırmayacak mı, ne zaman saldıracak, nasıl saldıracak bilemem. Ancak dikkatimi çeken bir husus var. O da şudur. Rusya dediğimiz devlet bir kara devletidir temelde. Ve bu tür kıtasal kara devletlerinin tipik özellikleri olarak şu söylenir. Bunlar denize ulaşmaya çalışırlar. Açık denizlere ulaşmaya çalışırlar. O noktaya kadar yayılımlarını tamamlanmış sayılmazlar. Bu Amerika örneğinde böyle görüldü mesela. Rusya'da hem kuzeye doğru hem doğuya doğru hem güneye hem batıya doğru yayılmaya çalışmıştır. Baktığınızda doğuya doğru Pasifik Okyanusu'na kadar, kuzeyde de kutuplara kadar Rusya'nın yayıldığını görüyoruz. Ama Rusya için asıl ulusal stratejik hedef sıcak açık denizlere ulaşmaktır. Özellikle de Moskova ve çevresinin bulunduğu Rusya'nın kalbi sayılabilecek batı topraklarının denizlere açılmasıdır. Kutuplara açılmak
işte denizlere açılmak gibi algılanmıyor. Çünkü orası işte buz tutuyor vesaire, ticarete uygunluğu biraz sınırlı. O nedenle Rusya için iki nokta çok kritik, hayati öneme sahip olmuştur. Bir tanesi Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale Boğazı üzerinden dünyaya açıldığı noktadır. Hatta burada hani bizim tarih kitaplarında da vardır ya, işte Rusya ne yapar? Sıcak denizlere ulaşmaya çalışır. Sıcak denizlerden ziyade açık denizlere ulaşmaya çalışıyor Rusya. Yani Ege Denizi'ne, Akdeniz'e, İran ve Türkiye üzerinden, Orta Doğu üzerinden, Hint Okyanusu'na sıcak deniz diyebilirsiniz ama asıl bütün dünya denizlerine oradan ulaşmaya çalışıyor. Diğer kritik nokta ise Baltık Denizi'dir. Çünkü Baltık'ın üzerinden yine dolanarak Atlas Okyanusu'na ulaşırsınız. Burada da Estonya, Letonya ve Litvanya Rusya'nın önünü kapatıyor. Yani Rusya'nın orada Baltık'a açılan kıyıları var. Kaliningrad orada kopuk gibi duruyor. Rusya bunu çözülmemiş bir sorun olarak algılıyor. Soğuk Savaş döneminde burada böyle bir sorun yoktu. Neden yoktu? Bunlar çünkü Sovyetler Birliği cumhuriyetleriydi. Yani Sovyetler Birliği'nin işte Moskova'dan yönetilen ülkeleri, ülke diyoruz ama bunların iradeleri o dönemde yoktu. Yani Estonya'sı, Litvanya'sı, Letonya'sı. Bir de Litvanya Sovyetler Birliği yıkılırken 1991'de ilk bağımsızlığını ilan eden cumhuriyet oldu. Doğu blokunda ilk bağımsızlığını ilan eden cumhuriyet Litvanya oldu. Bu da biraz rahatsızlık uyandırıyor açıkçası. Rusya bu devletlerin kendisine karşı düşmanca davrandığını da düşünüyor. Yani burada bir stratejik hesaplama var. Rusya Baltık üzerinden Atlas Okyanusu'na açılmak istiyor. Buradaki engellerin ortadan kaldırılması da stratejik hedeflerden bir tanesi. Bunlar isteyerek Rusya'ya katılabilir. Bir savaşla bu iş olabilir veya başka bir şekilde olabilir. Bunu bilemem. Ama onların uzun vadeli hedefler arasında bu bölgede genişlemek ve Baltık Denizi'ne daha rahat bir şekilde açılmak var mı? Bu var. Bu var. Ama buradan hareketle şunu söyleyemeyiz. Yani Rusya 5 yıl içinde bunlara saldıracak. Bunu diyemeyiz. Çünkü ulusların uzun vadeli hedefleri vardır. 50 yıllık, 100 yıllık. Uzun vadeli. Ama buradan hareketle de şunu dediğim gibi söyleyemezsiniz. Hemen kısa vadede bir savaş olacak da diyemezsiniz. Baltık konusunda Batı'yı korkutan bir başka endişelendiren gerekçe ise bu ülkelerdeki Rus azınlık. Çünkü Ukrayna Savaşı'nda da biz bunu gördük. Gürcistan meselesinde de bunu gördük. Rusya azınlıkları kullanarak eski Sovyet Cumhuriyetlerine müdahale ediyor. Bunu dediğim gibi Gürcistan ve Ukrayna olayında gördük. Nitekim Estonya'ya baktığımızda şu anda %22'nin üzerinde Rus azınlık olduğunu görüyoruz. Estonya nüfusunun %22'den fazlası Rus azınlık. Yani 4 kişiden biri neredeyse 5 kişiden 4 kişiden biri Rus Estonya'da. Letonya'da yine oran %24,9. Siz ona %25 deyin. Yani 4 kişiden biri yine Letonya'da Rus. Litvanya'ya baktığınızda Rus oranı biraz düşük %5 ama dediğim gibi Estonya ve Letonya'da Rusların oranı gerçekten oldukça yüksek ve Rusya'nın bunları bahane ederek bir müdahale etmesinden endişe ediliyor. Letonya'da Ruslara kötü muamele yapılıyor veya onların işte şu hakları ihlal ediliyor, bu hakları ihlal ediliyor denilebilir veyahut da oradaki Ruslar silahlı bir ayaklanmaya kalkabilir. Estonya, Letonya bunlara müdahale eder. Bu müdahale bir katliamdır falan denir. Rusya bunlara müdahale eder. İş böyle bir Rusya ile bunlar arasında bir çatışmaya döner diye bir endişe var. Çünkü Ukrayna Savaşı böyle oldu. Gürcistan meselesinde biraz farklar var ama yine orada da bir takım azınlıklarla merkezin, başkentin kavgası üzerine Rusya devreye girdi. Bu ülkelerde de NATO'nun 5. maddesini de böylece Rusya denemiş olabilir diye Estonyalıların özellikle böyle bir korkuları var. Ve son birkaç yıldır da özellikle 2023'te şimdi bu yılda böyle devam ediyor. İki taraf arasında çok sert açıklamalar yapılıyor. Yani Estonyalılar, Litvanyalılar Rusya ile ilgili çok sert açıklamalar yapıyorlar. Hem NATO'da hem Avrupa Birliği'nde. Bu da ilişkileri daha da geriyor. Yani bir çatışma yakın bir zamanda yoksa bile o çatışmayı yaklaştırıyor diyebiliriz. Evet, manzara böyle. Estonya Başbakanı hakkında Kaja
Kalas hakkında Ruslar arama emri çıkarttılar. Sadece o değil, Estonya Devlet Bakanı ve Litvanya Kültür Bakanı hakkında da arama emri çıkardılar. Bunların da temel nedeni işte Ruslar diyor ki oradaki anıtların, kültürel eserlerin yıkılması, yakılması, yok edilmesi, Rusya'ya karşı düşmanca faaliyetler vesaire vesaire. Evet. Manzara böyle. Baltık bölgesinde Rusya ile Estonya, Litvanya ve Letonya arasında ilişkiler gerildikçe geriliyor. Evet, manzara böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.